Zaman sizi unutsaydı ne olurdu? 300 yıl geçse, dünya tamamen değişse, imparatorluklar yıkılsa, inançlar dönüşse, ama siz uyandığınızda her şey dün gibi dursa, işte birazdan dinleyecekleriniz, insanlığın zamanla verdiği en büyük sınavlardan biridir. Bu olağanüstü hikaye, Roma İmparatorluğu'nun 3. yüzyılında inancın zorla şekillendirildiği karanlık bir dönemde başlar. İmparatorluk görünürde düzenliydi. Şehirler taş döşeli yollarla birbirine bağlanıyor, mermer sütunlar meydanları süslüyor, tapınaklar ihtişamlarıyla gökyüzüne meydan okuyordu. Ancak bu görkemin altında sert bir gerçek yatıyordu. İnanç, bireyin tercihi olmaktan çıkmıştı. Kime, neye ve nasıl inanılacağı devlet tarafından belirleniyordu. Roma'nın tanrılar dünyası kalabalıktı. Her duyguya, her mevsime, her zafere karşılık bir ilah vardı. Savaş için ayrı, bereket için ayrı, korku için ayrı putlar dikilmişti. Halk bu düzenin bir parçası haline gelmişti. Bugün bir putun önünde eğiliyor, ertesi gün başka bir tanrının adına kurban kesiyordu. İnanç, sorgulanan bir hakikat değil, yerine getirilmesi gereken bir görevdi. Ancak imparatorluğun doğu sınırlarına yaklaşıldığında bu düzen daha sert bir hal alıyordu. Merkezden uzak bu topraklarda, yöneticiler kendilerini yalnızca devletin temsilcisi değil, tanrıların yeryüzündeki gölgesi olarak görüyordu. Güç, denetimsiz kaldıkça zulme dönüşüyordu. Bu bölgelerden birinde, bugün hala yeri tartışılan bir şehirde, halk her sabah meydanlara çağrılıyordu. Büyük putlar dizilmiş, meşalelerle aydınlatılmış yollar hazırlanmıştı. İnsanlar, inandıkları ya da inanmak zorunda bırakıldıkları heykellerin önünde eğilmediği takdirde bunun bedelini ağır ödüyordu. O dönemin yöneticisi adını korkuyla duyurmuştu. Merhameti zayıflık, sorgulamayı ihanet sayan bir karakterdi. Kendi koyduğu kuralları mutlak kabul ediyor, bu kurallara uymayan herkesi düzenin düşmanı olarak görüyordu. Ona göre putlara secde etmeyen biri, yalnızca inançsız değil, devlete baş kaldıran bir suçluydu. Bu baskı ortamında insanlar sessizleşmişti. Çoğu, kalbinin inanmadığı şeyleri diliyle tekrar etmeyi kabullenmişti. Çünkü karşı çıkmanın bedeli yalnızca kendi hayatlarıyla sınırlı değildi. Aileler, çocuklar, soylar cezalandırılıyordu. Ama her çağda olduğu gibi bu çağda da sessizliğe teslim olmayanlar vardı. Henüz genç yaşta olmalarına rağmen bazıları bu düzenin içinde bir çatlak olduğunu fark etmişti. Onlar için mesele yalnızca putlara secde etmek ya da etmemek değildi. Mesele doğru bildiklerini inkar ederek yaşamaktı. İşte bu fark onları kalabalıktan ayırıyordu. Bu gençler sıradan ailelerden gelmiyordu. Aksine imparatorluk düzeninin tam kalbinde yetişmişlerdi. Saraya girip çıkan, yöneticilerle aynı sofraya oturan ailelerin çocuklarıydılar. Onlardan beklenen düzeni devam ettirmeleri, itaat etmeleri ve sorgulamadan görevlerini yerine getirmeleriydi. Fakat insan bazen en güçlü olduğu yerde en büyük sınavla karşılaşır. Onların kalplerinde sessiz ama derin bir soru yankılanıyordu. Gerçekten kutsal olan nedir? Bu sorunun cevabı onları geri dönülmez bir yolun başına getirecekti. Bu gençleri diğerlerinden ayıran şey cesaretlerini bağırarak göstermeleri değildi. Aksine onların direnişi sessizdi. Kalabalıkların arasında kaybolmuş gibiydiler. Gündüzleri herkes gibi yaşıyor, geceleri ise kendi iç dünyalarında ağır bir hesaplaşma veriyorlardı. Her biri farklı bir aileden geliyordu ama ortak noktaları çok netti. Hepsi Roma düzeninin merkezine yakın yetişmişti. Babaları kimi zaman bir danışman, kimi zaman bir komutan, kimi zaman da adalet dağıtan bir yargıçtı. Saray koridorlarına yabancı değillerdi. Gücün nasıl işlediğini, kararların nasıl alındığını yakından görmüşlerdi. Bu yüzden putlara secde etmeleri bekleniyordu. Çünkü sistemin sunduğu her nimet bunun karşılığında talep ediliyordu. İtaat. Ancak onların iç dünyasında taş heykellerle tarif edilemeyecek kadar büyük bir inanç filizlenmişti. Göğe bakarken hissettikleri şey, tapınakların duvarları arasında sunulan ritüellerden çok daha derindi. İnançları, korkuya değil, teslimiyete dayanıyordu. Putların gölgesinde değil, hurma ağaçlarının arasında buluştular. Konuşmaları yüksek sesle değildi.
Çünkü biliyorlardı ki bu şehirde duvarların bile kulağı vardı. Ama söyledikleri şeyler ağırdı, sorgulayıcıydı. Geri dönüşü olmayan cümlelerdi. Her biri bir gün sarayda söz sahibi olabilirdi. Güç, servet ve itibar onlara uzak değildi. Ama hakikati inkar ederek elde edilecek bir hayat, içlerinden hiçbirine cazip gelmiyordu. İşte bu noktada mesele artık sadece inanç değildi. Mesele kim olarak yaşayacaklarıydı. Bu sessiz duruş uzun süre gizli kalmadı. Sarayın içinden fısıltılar yükselmeye başladı. Putlara secde etmeyen gençler olduğu söyleniyordu. İsimler tam bilinmiyordu. Ama söylentiler kralın kulağına kadar ulaştı. Bu haber onun gözünde bir inanç meselesi değildi. Bu doğrudan otoriteye meydan okumaktı. Gençler huzura çağrıldı. Sarayın kapıları açıldığında karşılarında altın işlemelerle süslenmiş salonlar vardı. Devasa put heykelleri sıralanmıştı. Meşaleler yanıyor, tören havası hissediliyordu. Her şey onların diz çökmesi için hazırlanmıştı. Önlerine putlar konuldu. Seçim basitti ve acımasızdı. Ya secde edeceklerdi ya da her şeylerini kaybedeceklerdi. Ama gençler başlarını eğmedi. İçlerinden biri konuştu. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Taştan yapılmış heykellere boyun eğmeyiz. Sözler sarayda yankılandı. Öfke büyüdü. Ama kral ani bir cezadan kaçındı. Size kısa bir süre yarın kararınızı verin. O gece gençler bir araya geldi. Buradan gitmeliyiz. Evet, kaçmalıyız. Akşam karanlığını bekleyelim. Evet, gece kimse görmez. Seçimlerini yaptılar. Gece çöktüğünde 7 genç dikkat çekmeden yola çıktı. Yanlarına çok az yiyecek ve su aldılar. Sahip oldukları en büyük şey inançlarıydı. Onlarla birlikte gelen bir canlı daha vardı. Kıtmir, artık geri dönmelisin. Defalarca onu geri çevirdiler. Tamam, sen de gel. Dağ yollarına saptılar. Dikenli patikalardan geçtiler. Güneş yükselirken rüzgarın bile uğramadığı bir mağaraya ulaştılar. Girişinde derin bir sessizlik vardı. Sanki zaman o noktada yavaşlıyordu. İçeri girdiler, diz çöktüler, ellerini açtılar ve kendilerini Allah'a emanet ettiler. Gökyüzü bulutlandı, rüzgar kesildi, mağaranın içinde derin bir huzur oluştu. Sonra uyku geldi. Ama bu bildiğimiz bir uyku değildi. Dünya dışarıda dönmeye devam etti. Yıllar geçti, krallar değişti, inançlar dönüştü. Fakat mağaranın içindekiler için zaman durdu. Kur'an'da bu hal, onların uyanık sanılacak kadar diri ama derin bir koruma altında oldukları şekilde anlatılır. Zarar görmemeleri sağlanıyordu. Kıtmir ise mağaranın girişine uzanmış yatmaktaydı. Bu sessizlik bir günle sınırlı kalmadı. Asırları aştı. Zaman mağaranın dışında akmaya devam etmişti. Yıllar yılları, nesiller nesilleri kovalamıştı. Bir zamanlar korkuyla anılan yöneticiler, tarihin tozlu sayfalarına karışmış, sarayların ihtişamı yerini harabelere bırakmıştı. İnançlar değişmiş, eski düzenin yerini bambaşka bir anlayış almıştı. Ancak bütün bu dönüşüm, mağaranın içindeki sessizliği bozamamıştı. Ta ki bir gün, kader yeniden devreye girene kadar. Mağaranın bulunduğu dağlık alan, o dönemde mütevazı bir ailenin mülküydü. Ailenin reisi, hayvanları için bir barınak inşa etmeye karar verdi. Bunun için çevredeki büyük taşlar uygun görünüyordu. Yıllardır kimsenin dokunmadığı, üst üste yığılmış kayalar, kazma her vurulduğunda taşlar biraz daha yerinden oynadı. Ve sonunda karanlığın içinden bir ışık süzüldü. 3 asır sonra ilk kez gün ışığı mağaranın içine girmişti. Hava değişti. Sessizlik kırıldı ve Allah'ın izniyle mağaranın derinliklerinde yatan gençler uyanmaya başladı. Göz kapakları ağırdı. Zihinleri bulanıktı. Birbirlerine baktılar. İçlerinden biri doğal bir şaşkınlıkla sordu. Ne kadar uyuduk? Bir gün, belki yarım gün. Onlara göre her şey bıraktıkları gibiydi. Mağaraya girdikleri vakit sabaha yakındı. Şimdi ise dışarıdan gelen ışık sanki akşama yaklaşıldığını haber veriyordu. Zaman bu kadar kısa geçmiş olmalıydı. Fakat birbirlerine baktıklarında bazı tuhaflıklar fark ettiler. Senin saçların nasıl bu kadar uzamış? Sakallar normalden fazlaydı. Tırnaklar sertleşmişti. Bunlar kısa bir uykuyla açıklanabilecek şeyler değildi.
Aç olduklarını fark ettiler. İçlerinden biri yanındaki gümüş parayı eline aldı. Ben yiyecek almaya gidebilirim. Ancak dikkatli olması gerektiğini özellikle vurguladı. Kimsenin dikkatini çekecek bir şey yapmamalıydı. Bilmiyordu ki elindeki o küçük gümüş parça geçmişle bugün arasındaki kapıyı aralayacaktı. Genç mağaradan ayrılıp şehre doğru yola koyulduğunda daha ilk adımlarda bir şeylerin değiştiğini fark etti. Şehir büyümüştü. Yapılar farklıydı. En dikkat çekici fark ise sokaklarda görülen işaretlerdi. Bir zamanlar putlarla dolu olan alanlarda artık başka bir inancın izleri vardı. Bu manzara zihnini karıştırdı. Ama açlık ağır bastı. Bir fırına girdi, ekmek aldı. Parayı uzattığında ise her şey durdu. Fırıncı paraya uzun uzun baktı. Gözleri büyüdü. Çünkü bu para o dönemde artık kullanılmayan, tarih kitaplarında yer alan bir döneme aitti. Kısa sürede etraflarına insanlar toplandı. Sorular sorulmaya başlandı. Bu gencin dili, kıyafeti, tavırları hepsi başka bir çağdan gelmiş gibiydi. Genç sorguya alındı ve sakin bir sesle her şeyi anlattı. 7 arkadaşıyla birlikte putlara secde etmeyi reddettiklerini Bu yüzden mağaraya sığındık. ve kısa bir süre önce uyandıklarını söyledi. Bu anlatılanlar dönemin insanları için sıradan bir hikaye değildi. Çünkü o günlerde en çok tartışılan konu ölümden sonra diriliş meselesiydi. Kimileri bunun mümkün olmadığını savunuyor, kimileri ise şüphe ediyordu. Gençlerin durumu bu tartışmanın tam ortasına düştü. Olanlar imparatora kadar ulaştı. İmparator bu olayda inkar edenler için açık bir işaret, iman edenler için ise güçlü bir destek gördü. Halkla birlikte mağaraya gitti. Gençler mağarada sakin bir halde bekliyordu. Onlar için görev tamamlanmıştı. Dirilişin mümkün olduğuna dair bir delil gösterilmişti ve yeniden Allah'a teslim oldular. Sonrasında mağaranın girişine bir ibadet yeri inşa edildi. İnsanlar bu olayı nesiller boyunca anlattı. Ancak mağaranın tam olarak nerede olduğu konusu hiçbir zaman kesinleşmedi. Efes ve Tarsus en çok öne çıkan iki yer oldu. Her iki bölgede farklı kaynaklarda anıldı. Bugün ise tarihi ve coğrafi veriler Tarsus'taki mağaranın daha güçlü bir aday olduğuna işaret ediyor. Fakat bu kıssada asıl önemli olan yer değildir. Bu hikaye sayılarla da ilgili değildir. Kaç kişi oldukları, isimlerinin ne olduğu, bunlar tali meselelerdir. Kur'an dikkati bunlara değil, verilen mesaja çeker. Zalim bir çağda inandıklarından vazgeçmeyen gençlerin duruşuna, güce değil, hakikate yaslanan bir teslimiyete. İnsan, inandığı şey uğruna neyi göze alabilir? Videoların devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.